şöyle tekneyi de kaldırıp gösterebiliyoruz. Yani hiç yapıştırmadan tekne kendini taşıyabilecek durumda. Gördüğünüz gibi saat tutmadım ama anlata yavaş yavaş yarım saate buldu mu bulmadı mı inşa kısmı oldukça kısa bir sürede oldukça düzgün, oldukça sağlam bir yapı elde etmiş oluyoruz. Çok sayıda prova çekiminden sonra son olarak parçaları yapıştırarak bir araya getirdiğimiz son bir çekim daha yaptık. O çekimde parçaların yapıştırılması için yapıştırıcının hazırlanması dahil, alınması, sürülmesi, parçanın yerine oturtulması, bütün ayrıntılar var. Tabii o çekim çok uzun sürüyor. Oradan örnek olarak bir tane kabinin yan duvarının yapıştırıcısının hazırlanması, sürülmesi ve yerine oturtulması kısmını örnek olarak koydum. Orada açıkça görülüyor yapıştırma işleminin ne kadar uzun vakit aldığı. Örnek olsun diye bir tane koyduk, tamamını koysak tabii çok uzun bir video olacak. Ondan sonra bunu alacağız. Kaplama, kabuğun yan borda kaplamaları vesairesi tamamlandı ve elyaf kaplaması yapıldı. Ondan da kısa bir görüntü ekledik. Ondan sonra da teknemiz suya kavuştu. Gerisini birlikte izleyeceğiz. Daha sonra sürüp kumaşı yayıp ondan sonra da onu ıslatacağım. İnşallah hava kabarcığı bırakmadan kaplamayı tamamlayacağız. Bu özellikle macun olan yerler davranışı biraz farklı oluyor, görüyorsunuz. Hemen emmiyor. Hızla bunu yapmaya çalışacağım. Boyamak yerine böyle verniklemiş gibi elyaf da yapsak o şekliyle bırakmayı düşünüyordum ama şimdi o leke leke ahşap leke leke macun çok da güzel durmayacak. Kumaşımızı boydan şu şekliyle dikkatlice yayıyoruz. Arkada transfoma yetecek kadar, önde burunlara yetecek kadar şunu nazikçe yayıyoruz. Arka taraf kolay. Orada çalışırken tabi tekrar buralar açılıyor gibi olabilir. Üzerinden tekrar geçmemiz gerekiyor olabilir. Burun tarafı yani. Şimdilik bu burada bir dursun. Evet, geldik gene en başa. Gene kızaktayız. Ama artık şimdi bir tane bitmiş teknemiz var. Teknemizin son hali bu. Gövdeyi kaplamayı yaptıktan sonra boyamaktan vazgeçtim. Daha evvel tamamını beyaza boyarım diye düşünüyordum. Ahşabı doğal haliyle bırakmaya karar verdim. Eksiğiyle, kusuruyla. Göreceksiniz bazı detaylarda daha evvel kesimde şurada burada kaynaklanan bozukluklar veya yamalardan oluşan bir takım kara lekeler falan ama ahşabın kendi dokusu çok hoşuma gittiği için sonuçta bu şekilde bırakmaya karar verdim. Üst taraf kavak, alt taraf kiraz kaplama. Aksesuarlarını yaptım. Bardevelaları görüyorsunuz. Bir tane baca taktım. Süs. Aslında da olacak. Arka güvertede de görüyorsunuz. Arka güverteyi sonunda açık yaptım. Hatta buraya bir tane dinlence eklenebilir. Burada bir kapı da var. Açılıp kapanıyor. Bu kapıdan dışarıya dinlenceye veya oradan da denize gitmek mümkün. Aşağıda motorları görüyorsunuz. 2 tane motor var. Elektrik motoru. Bunlar dıştan takma ama kıştan takma değil. Alttan gövdeye monte olan motorlar. Biraz flu görünüyor ama paller ters. Motorlar ters yönde dönüyor. İkisi ayrı yönde dönüyor ve tekneyi düz götürecekler.
Kontrolleri az önce içeriye yerleştirdim. Dışarıda denedim. Burada küçük bilgisayarlar var. Bu bilgisayar iki motoru uzaktan kumanda edecek. Uzaktan kumanda için ayrı bir küçük bilgisayar var. O bilgisayar hızı dönüşte zaten motorların hızının farklılaştırılmasıyla sağlanacak. Biri sağa biri sola dönüyor. Biri yavaş biri hızlı dönünce bir tarafa dönecek. Aksi durumda öbür tarafa dönecek. Bu şekilde çalışacak dönüş. Başka dümen palası vesaire yok. Evet, teknemiz bu. Oradan anten sarkıyor. Pilin olduğu yeri de görelim. Şurada da pilimiz var, ıslanmasın diye torbanın içinde. Dışarıdan bağlantıları yapıp bıraktıktan sonra suyun üstünde uzaktan kumanda edeceğiz. Evet, teknemiz bu. Şimdi az sonra bu denize girecek, denize indireceğiz. Evet, teknemizi suya indirdik. Basit bir kumanda yaptım. Şu bir dümenimiz var. Bir de gaz kolumuz. Bir de marş düğmesi. Evet. Tekne şu anda ağır yol ileri gidiyor. Dalga da fena değil. Dengesi iyi. Dalgaları aşabiliyor. Yavaş yavaş da dönüyor şu anda. Dönüşünü tamamlıyor. Şimdi dalga onu daha kolay çevirecek. Yatıyor ama batmıyor. Dönüşü gayet güzel. Şimdi biraz tam yola doğru hızımızı artıralım. Bir geri manevra yaptırayım bakayım. Geri manevra yapıyoruz. Geri geri gidiyor. İçerideki bilgisayarı görüyorsunuz. Geri geri gidiyor. Dümeni düzeltelim. Şimdi ileri at. Geri alalım. Evet, temel hareketleri yaptık sayılır. Motor ileri geri gidiyor. Dümeni iki motorun hız farkıyla kumanda edebiliyoruz. Dalgalara karşı oldukça dengeli. Fena bir durumda değil. Şu anda dalgaya karşı geri geri gitmekte. Onu da gayet iyi yaptı.